Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'da maalesef koronavirüs tablosu malumunuz olduğu üzere her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. Almanya ve Fransa'da maalesef haberler iç açıcı değil. Fransa'da mevcut vaka sayısının %10'unun omikron varyantına yakalandığı, yeni mutantta yakalandığı bizzat Fransa Sağlık Bakanı Véran tarafından açıklandı. Değerli izleyicilerimiz, Almanya Hastaneler Birliği Başkanı da yapmış olduğu bir son dakika açıklamasında durumun çok ağır olduğunu, önümüzdeki günlerde kötümser bir tabloyu yaşayacaklarını ve hastanelerdeki durumun her geçen gün bu kötümser tabloya yaklaştığını ifade etti. Omikron varyantı dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Sadece Almanya ve Fransa değil, dünyanın pek çok noktasında kısa bir süre sonra, özellikle de Ocak ayının ikinci haftasında pek çok ülkede baskın varyant virüs olarak ortaya çıkması, yani mevcuttaki vaka sayısının büyük bir kısmının omikron varyantı olması bekleniyor. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, bazı mekanlara giriş için daha katı kurallar getirilmesinin ardındaki nedenin omikronun hızlı bir şekilde yayılması olduğunu ifade etti. Ülkede önümüzdeki yılın başında yeni aşı kartı tanıtılacak. Restoranlar ve uzun mesafeli toplu taşımadan faydalanmak için vatandaşların aşı kanıtı göstermesi gerekecek. Yakın zamana kadar negatif bir COVID-19 testi birçok yerde halka açık noktada yeterliyken, artık değerli izleyicilerimiz, Fransa'da insanlar bu aşı kartları yoksa, yani sıvıları vurdurmadıysalar basitçesi, hiçbir yere gidemeyecekler. Alınan tedbirler bu yönde, hazırlıklar bu yönde. Bu arada Fransa Sağlık Bakanı Véran 5 yaş üstü grubu bu hafta itibariyle aşılamaya başlayacaklarını ifade etti. Biliyorsunuz Portekiz'de 5 yaş üstüyle ilgili aşılamalar başlamıştı. Omikron'un 89 ülkede tespit edildiğini belirten Dünya Sağlık Örgütü ise söz konusu varyantın bağışıklık düzeyi yüksek olan ülkelerde Delta varyantından daha hızlı yayıldığını ifade etti. Evet arkadaşlar, gerçekten şu anki omikron varyantı bilim insanlarının yapmış olduğu açıklamaya göre daha öncekilere benzemiyor. Çok daha hırçın bir ve hızlı bir şekilde yayılıyor. Almanya Hastaneler Birliği, şimdiye kadar yaşadığımız her şeyi aşan, endişe veren bir durumla karşı karşıyayız açıklamasını yaptı. Almanya Hastaneler Birliği'nin değerlendirmesine göre omikron varyantı için tahminlerin doğru çıkması durumunda Almanya'daki hastanelerde durum önemli ölçüde kötüleşecek. Başkan Gerald Gass, omikronun delta'dan çok daha bulaşıcı olduğu ve hastalığın seyrinin nispeten şiddetli olduğu teyit edilirse, en kötü senaryoda aynı anda çok sayıda ağır hastayla ilgilenmek zorunda kalınabileceğini dikkat çekerek, hastaneler için bu şimdiye kadar yaşadığımız her şeyin ötesinde daha ağır bir tablo oluşacaktır diyor. Evet değerli izleyicilerimiz, Almanya Hastaneler Birliği Başkanı aslında şunu ifade etmek istiyor: önümüzdeki günler gerçekten çok sıkıntılı günler olacak. Bunun yanı sıra alınan ya da alınacak olan tedbirlerin de bu açıklamalardan anlıyoruz ki çok fazla işe yaramayacağı açık bir şekilde ortada. Bindik alamete, gidiyoruz kıyamete. Alınan tedbirler işe yaramadı. Şu anda bilim insanları ne diyorlar? 3. doz, 4. doz, 5. doz, 6. doz, ölene kadar bu sıvıları vurduracağız diyorlar. Nitekim benim kafamı karıştıran şöyle bir tablo var. Anlatmaya çalıştığım durumu belli. Yılbaşından sonra durum ağırlaşacak. Allah herkesi korusun. Yeni bir mutant çıkıyor. Mevcut elimizdeki bu sıvılar, Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin bulmuş olduğu BioNTech'in sıvısı, bu omikron denilen mutanta karşı ne derece etkili, büyük bir soru işareti. Bilim insanları şunu söylüyor: elimizdeki mevcut sıvılar bu mutanta karşı etkili değil diyor. Ancak Uğur Şahin ve Özlem Türeci geçtiğimiz günlerde çıkıp dedi ki, biz yeni bir sıvı üzerinde çalışıyoruz. mRNA teknolojisine sahip, omikronla mücadele edecek. Tabi bu sıvının üzerinde çalışıyoruz demek arkadaşlar, yarın sabah bu sıvılar çıkacak anlamına gelmiyor. Bir süreci var. Deneme süreci var. İşte vakalar vesaire derken en az Mayıs-Haziran'ı bulacak. Mayıs-Haziran'da çıktığında insanlar hayatlarını kaybetmiş olacak. Hastanelerde, yoğun bakımlarda yer olmayacak. Doktorlar hasta seçecek. Ölümcül bir durumun yoksa seni evine gönderecekler. Yani
doktor artık ölebilir dediği kişileri hastaneye kabul edecekler. Görünen bu. Şimdi Uğur Şahin bu açıklamayı yaptı. Hemen Uğur Şahin'in ortaklarından Pfizer'da çıkıp dedi ki biz bir tane hap bulduk dedi. Bu hapla ilgili olarak FDA Amerika'da Gıda ve İlaç Dairesi Başkanlığı bunu onayladı. Dedi ki tamam bu hap dedi bu işi çözüyor dedi. Koronavirüse karşı etkili dedi. Şimdi başka bir firma da Amerikan firması da çıkıp dedi ki yine biz bir hap bulduk dedi vesaire dedi. Şimdi ne hikmetse yeni bir mutant çıktığında yeni bir sıvı, yeni bir hap sürekli konuşuluyor. Yarın öbürsü gün omikron diyelim vurdu geçti, aramızdan alacaklarını aldı, insanları hasta etti vesaire oldu. İşte yine geçtiğimiz yılın başında olduğu gibi aynı şeyleri yaşadık. Sonra arkadaşlar yaz ayları gelecek, vaka sayıları düşecek. Eylül ayından itibaren de yine yeni bir mutant vaka sayıları bu şu an anlattıklarımızı bir kez daha anlatacağız. Omikron değil de zurnamikron diye bir şey çıkartacaklar. Benim anladığım, gördüğüm bu. Bu sefer o bulmuş oldukları haptı ya da yeni bulmuş oldukları sıvıları bir de anlaşmalar yaparak satmaya başlayacaklar. O zamana kadar zaten 5. doz, 6. doz, 7. dozun lafı geçmeye başlayacak. Şimdi ne konuşuluyor? 3 garanti zaten olmanız lazım diyorlar. 4. O dönemde de 5, 6, 7 konuşulacak. Sonra her yıl bu senaryo devam edecek arkadaşlar. Bunun akabinde arkadaşlar biz şu yorum yapacağız. Diyeceğiz ki olay anlaşıldı. Ölene kadar, mezara girene kadar bu sıvıları vurduracağız, bu testleri yaptıracağız. Durum bu kadar aslında basit. Yani önümüze koydukları tablo, önümüze koydukları senaryo bu. Onlar senaryo yazıyorlar. Oyuncu olarak da bizleri, seni, beni seçmişler. Hepimiz oynuyoruz. Şimdi yarın öbürsü gün Avrupa'nın pek çok noktasında kapanmalar gelecek. Şimdi alıştığımız için çok fazla artık umursamıyoruz koronavirüsle ilgili şeyleri. Ama mevcut gidişat geçen yıldan daha ağır arkadaşlar. Geçen yıldan daha ağır. Bunu söylerken sakın beni yanlış anlamayın. Ben sıvı karşıtlığı falan yapmıyorum. Doktorunuza danışın. Doktorunuz ne diyorsa onu yapın. Aynı zamanda şunu da söylüyorum. İnsanların kendi sağlıklarıyla ilgili konularda mecbursun, yapacaksın diye yasa çıkarmayı ben doğru bulmuyorum. Bir taraftan da bu sıvıları vurdurmayan insanları arkadaşlar günah keçisi ilan etmiş durumdalar. Her ülkede sıvıları vurdurmayana yakında vebalı muamelesi yapacaklar. Evinden çıkamayacaksın, işine gidemeyeceksin vesaire. Bakın sosyal yardımları dahi kesecekler. Bu sıvıları vurdurmayanları. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız için sosyal yardımlar ne demek anlatmama gerek yok. Önümüzdeki günlerde sosyal yardımınız kesilirse hiç şaşırmayın. Diyecekler ki kardeşim bizim bu işten kurtulmamız için hepinizin olması gerekiyor. Sürü bağışıklığı herkesin kazanması gerekiyor. Yoksa ekonomimiz bozuk, o bozuk, bu bozuk. Şimdi zaten diyorlar işte anlattım az önce şuraya girmek yasak, buraya girmek yasak, onu yapmak yasak, bunu yapmak yasak. Yarın da diyecekler ki kardeşim kusura bakmayın evdesiniz ama sizin maaşınızı kesiyoruz diyecekler. Olur mu? Önümüzdeki günlerde bununla ilgili olarak Avrupa'da kararlar çıktığında oluyor mu, olmuyor mu bunu konuşacağız. Kıymetli izleyicilerimiz sizler de görüşlerinizi videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa bunları da gerek bizim videolarımızın altındaki yorum bölümüne gerekse sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Benim sizlerden tek bir ricam var. Lütfen videolarımızı beğenerek kanalımıza mutlak surette abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum.